Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün bu videoda sizlerle Kara Tapınak hakkında genel bir bilgilendirme yapacağım. Şimdi şöyle bir husus var. Ben kanalıma daha önce Bari'nin kesimiyle alakalı bir video attım. Hani orada detaylardan az çok bahsettim ama bu daha özet, daha detaylı bir rehber olacak. Çünkü ben o videoyu attığımda sadece Bari'yi açıp onu kesmiştim. Hani bildiğim, o ana kadar bildiğim şeylerdi. Şimdi ek durumlar var. Onlar da şunlar. Öncelikli olarak şundan bahsedeyim. Kara tapınağı açıp bütün bossları kesmek için bize gerekli olan şey bütün sabah ışığı diyarı görevlerini, ana görevlerinin tamamını yapmış olmanız lazım. Burada görüyorsunuz parça parça görevleri var. Sabah ışığı diyarı şunla başlıyor. İlk bir zaten Magnus görevi yaptırıyor. Ondan sonra bu bütün görevleri yapıyorsunuz. Her görevi yaptığınızda her görev parçasında size bir tane boss'u açıyor. Sonra bu bossları tek tek kesmeye başlayabiliyorsunuz. Bosslar her hafta 5 defa kesiliyor. Sıfırlanması da akşam, pazar akşamı çift sıfır. Zaten şurada görünüyor bakın. Bunun yanında bosslar sıfırlandığında size sıralamanıza göre ödül veriyor. Kestiğiniz boss'u sıralamada yer alıyorsunuz. Kestiğiniz fasya seviyesi ve bununla hangi karakterle kestiyseniz o karaktere göre bir sıralama alıyorsunuz buradan. Ve size bu sıralamaya göre bir kutu veriyor. Yani sıralamada yüksek olursanız alacağınız kutu daha değerli öğelerin çıkma ihtimali yüksek olan bir kutu olacak. Bu noktada sıralamanıza önem vermeniz gerekli. Burada bir tavsiyem olacak. Eğer karakter destekle de bu bossları kesebiliyorsunuz. Karakter destekle hani bağladığınız zaman karakterinize aynı itemlerle farklı bir karakteri kullanabiliyorsunuz. Benim şöyle bir tavsiyem olacak. İlla ben sıralamaya gireceğim, yüksek ödülleri alacağım. Hani iyi kutuları almak istiyorum diyorsanız çok kullanılmayan klasları seçebilirsiniz. Mesela avcı çok kullanılmayan bir klas değildir. Shai bu da çok kullanılan bir klas değildir. Corsair de pek görmem. Nova da olabilir. Yani bunun gibi geri kalan klasların çoğu kullanılıyor. Bir de Hashashin olabilir. Bu klasları tercih ederek sıralamadan yüksek ödüller almaya çalışabilirsiniz. Bunun yanında şöyle bir husus var. Bunu diğer videoda bahsetmiştim ama burada bir ayrıntısına daha değineceğim. Bütün bossların kendine göre bir enerjisi var. Bakın bu Bari ve onun altındaki 3 tane boss'un ay simgesi var ve bunlar ay enerjisiyle alakalı bufflar aldığınız zaman bu bosslarda kullanıyorsunuz. Siz mesela ben toprak enerjisinin bufflarını almışım. Şimdi gidip Bari kesersem hiçbir faydası olmayacak bu buffların bana. 212 artı 12 AP'yi almayacağım. Artı 400 DP'yi almadan Bari'yi kesmiş olacağım. Toprak enerjisi olan bossları kesersem ancak şu an bu statları adarak yaratıkları kesmiş oluyorum. Onlar da şu altta görünüyor zaten. Gumiho, Sangon, Deoxini gibi bossları kestiğimde şu an bunları alabiliyorum. Ama yani şöyle düşünmeyin. Eğer ben şimdi toprağa verdim ne olacak şimdi? Ayı ve diğerini güneşi kesemeyecek miyim? Hayır. Tadı sıfırlayabiliyorsunuz. Hemen sıfırlayalım. Bakın şuraya giriyorsunuz. Sıfırlayın. Ben sıfırlayacaktım zaten. Hepsini sıfırladım gördüğünüz gibi. Sonra istediğiniz boss'a enerjiyi verebilirsiniz. Ben şu an Ay'a geçeceğim. Ay enerjisi vereceğim. Sebebi etkinlik görevi geldi biliyorsunuz. Bu yeni etkinlik görevlerinden birisi Kara Tapınak boss zaafı enerjisi. Ay enerjisi olan bir boss yok et diyor. Ben de ay enerjisini zaten kesmem gerekiyordu. O yüzden ay enerjisi vereceğim bunları. Vereyim hemen. Buradan şimdi verdikten sonra buradan ek artı 12 potansiyel alabiliyoruz. AP veya DP. Ben AP tavsiye ederim sizlere. 400 DP fena bir DP değil. Hadi artı 12 DP zaten sizi kurtarmaz. Yani artı 12 DP'yi şuraya koyup da çok büyük bir fark beklemeyin. Şu an için ben bu statlarda AP'yi tercih ederim. Bunun yanında bir ayrıntı da şu. Şimdi bu ışık mücevheriyle fark ettiyseniz buraya koydum 3 tanesini. Bana artı statlar verdi. Bu ışık mücevherini nereden alıyoruz? Şöyle alabiliyorsunuz. Bildiğim bir tane yöntem var. Bir tane görev var. Bakın şu. Sabah ışığı diyarı efsane kebi diye başlıyor. Diyor ki Fasya level 5 boss kes 2 tane. Sonra şuradaki işte Musa'nın kullandığı ortaya çıkan efsane kebi ile konuş diyor. Bunu yaptığınızda bize bir tane ışık mücevheri verecek. Burada hani takip ettiğinizde bunun gibi görevler varsa hani ben şu an bir tane görebildim ki daha da yok. Yapıp bunlardan bu ışık mücevherini alabilirsiniz. Işık mücevherinin verdiği bir yöntem daha var. O da şu. E, bende normalde bir tane ışık mücevheri vardı. Boss kestim kutuları var ya boss kutuları.
içerisinden ışık mücevheri çıktı. Ve onları da buraya ekleyerek hani daha bir bossları kolay kesmeye başladım. Işık mücevheri şurada görünmüyor ama bir tane kutudan çıktı bana. Hani belki verdiği günlük kutularındandır. Bundan sonraki farklı bir durumda şu. Bossları keserken dikkat etmeniz gereken en önemli husus şu. Macera günlüğündeki bossları öncelik vererek kesin. Mesela nedir? Ve boss öykü kitabı diyor. Tıklıyorsunuz. Burada macera günlüğü 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 var. Bunlar bize eksi statlar veriyor. 1'e basın. Altın domuz kralı yok et diyor. Aşama 1. Yok ettiğinizde tik alıyorsunuz. Geçiyorsunuz. Buradan bir tane boss sandığı alıyorsunuz bu arada. İşte böyle yine bir level kitap olduğu için biz sadece bir levellik seviyelik bossların hepsini öldürmenizi istiyor. Ben hepsini öldürdüm. Ayrıca 10 litrede ağırlık veriyor ve her bir sayfada bize bir tane boss sandığı veriyor. Sonra 2'ye geçtiğinizde aynı şekilde 2'yi de devam edebiliyorsunuz. Bakın ben bunu kesmemiştim. Buradan 2'den devam edebiliyorsunuz. 2 de aynı şekilde bize sonunda 10 isabet veriyor. Çok güzel bir oran. 3. Seviye bosslar 12 nefes veriyor. Hani buradan ihtiyacınıza göre boss keserek devam etmeniz lazım. Bakın 10 isabet daha veriyor. Çok çok güzel. Artı 12 HP. Bu şekilde kitaplarda yapmadığınız bossları kesmeye çalışın. Yani kitapta ben yapmadığım boss şudur deyip gidin onu kesin. Bu da faydalı olacaktır. Bunun dışında bosslarda da bir deneyimim oldu. O da şu. Her boss'un bir tane hani kıyamet saldırısı dediğim, kendim öyle adlandırdığım bir saldırısı var. Size tek atıyor. Bir levellik bosslarda tek yemiyorsunuz ama 2, 3, 4, 5 doğru gitmeye başladıkça bu kıyamet saldırısı diye adlandırdığım benim saldırı size tek atıyor. O da genelde belli başlı bir animasyonla oluyor zaten. Boss bir konuşuyor, bir ses çıkartıyor. Sonra bir animasyona giriyor böyle slow motion bir şeyler yapıyor. Kocaman bir anda tek atıyor. Ondan savunun kendinizi. Onun dışında hani bir boss'a girdiğinizde ben tek yedim ama bu boss'u kesemeyeceğim diye düşünmeyin. Doğrudan tek yediğiniz zaman bir daha kesmeyi deneyin. Bu arada dikkatimi dağıttı. Adamın yanından geçince adım yere düşürdüm. Atıma tekme atmaya başladı. Bakayım şurada yapacak mı aynısını? Yok, yapmıyor. Çok şaşırdım. Neyse kafamı dağıttı ama hala tekme atıyor boşluğa doğru. Dediğim gibi bossları kesin. Paraları toplayın. Şuradaki para diyecektim tam da. Bundan ödüllerinizi alın. Bir de her boss'tan zaten artık bunu da kavramışsınızdır. Yükselen Hongik koru çıkıyor. Bundan 500 tane biriktirdiğiniz zaman bununla Hongik alevi üretiyorsunuz. Hongik aleviyle de eldiveninizi dönüştürüyorsunuz. Bu bataryayı da biriktirin. Hani eldiven dönüştürme noktasında da zaten ben 500 tane biriktirdiğimde bir video atacağım. Oradan da destek alabilirsiniz siz de biriktirince. Çok faydalı bosslar. Kesin kaçırmayın. Her hafta sonu kesin. Macera gününü tamamlayarak gidin. Ee, Güzel getirisi var bence. Yani eldiven yapma noktasında zaten bize gerekli olan materyali veriyor. Aynı zamanda sandıkların içerisinden değerli kristaller de çıkabiliyor. Ben çok eğlenceli de buldum bossları kesmeyi. Hepinize tavsiye ederim. Bunun dışında farklı söyleyeceğim bir şey kalmadı arkadaşlar. Hepinize iyi günler diliyorum. Eğlenceli, keyifli oyunlar diliyorum. Bayramda bitti. Hepimiz işbaşı yaptık. Geçmiş bayramınızı da tekrardan kutluyorum. Hoşçakalın.